Ne zaman ki denize giren organik madde düzeyinde ortamdaki mikroorganizmaların ayrıştırabileceğinden fazla bir besin yığılımı olur, o zaman dengeler değişmeye başlar. Kınalıada'nın karşısındayız. Burada tam ortada bu tabaka oluşmuş. Tepki olarak bir salgı salgılıyorlar. Biz de ona deniz salyası veya müsilaj diyoruz. Gerçekten bardağın taşması bu döneme denk geldi. Yıllardır kirleniyor biliyorsunuz, yıllardır kirletiliyor. Bu tabaka sadece buzdağının görünen yüzü. Asıl tehlike aşağıda. Biz sürekli dalış yapıyoruz. Son bir 6 aydır falan durum çok kötü. Dünyanın en güzel kentinin, en güzel denizinin içindeyiz. Seferberlik duygusu içerisinde buradayız. Merhaba İstanbul merakları. Bugün maalesef çok da iyi şeylerden konuşamayacağız. Sizler için görüntüleyemeyeceğiz. Biliyorsunuz son zamanlarda İstanbul kıyılarında kötü bir tabaka, müsilaj yani deniz salyası görülüyor ve İstanbullular gerçekten hüzne boğuldu bu görüntü karşısında. Sadece İstanbul'da değil, aslında Marmara'ya kıyısı olan her bölgede, hatta Trakya ve Çanakkale kıyılarında bile görülmeye başlandı müsilaj. Peki nedir bu müsilaj? Neler oluyor? Kim ne yapıyor? Ne yapacak? Ne olacak? Hepsini tek tek soracağız. Buyurun. Denizlerde normalde organik maddenin dekompozisyonu dediğimiz parçalanması sürecinde mükemmel bir denge vardır. Normal koşullarda denize bazı şeyler dışarıdan girer, denizin içindeki mikroorganizmalar ve diğer tüm canlılar bu giren maddelerle iletişim halindedir. Ve bu ilişki öyle kusursuzdur ki biz hiçbir problem görmeyiz. Biz bu dengelerin değiştiğine şahitlik ediyoruz şu anda istenmeyen durumlar şeklinde. Ne oldu? Çok fazla miktarda besin elementleri girdi deniz ortamına. Bu besin elementleriyle beslenen fitoplankton düzeyinde artışlar oldu. Fitoplanktonun hücre içinde ölümleriyle de birlikte artan polisakkarit sızması dediğimiz ortama giren karbonhidrat miktarının artması söz konusu oldu. Bunu parçalayacak olan bakteriler telaşla o karbonhidrata doğru gittiklerinde onların parçalayabileceğinden daha fazla ortamda karbonhidrat olduğunu görürken aynı zamanda onlar da ortama bazı eksoenzim dediğimiz enzimler salgılayarak ortamdaki bu mukuslu yapıyı arttıran, bunu provoke eden şeyler salgılamış oldular. Ve sonuçta yüzer gezer, içinde çok fazla mikroorganizmanın bulunduğu, hatta patojen hastalık yapıcı mikroorganizmaların da yer aldığı, yorgan gibi bazen metrelerce, hepiniz tanıklık ettiniz zaten, bu şekilde yüzen bir biyokütle çıkıyor karşımıza. Hep zannediyoruz ki müsilaj sadece kıyılarda görülüyor veya kıyılara vuruyor. Hayır, denizin gördüğünüz gibi tam ortasında da müsilaj var. Anadolu yakasıyla adalar arasındayım İstanbul'da şu anda. Ne gördün aşağıda? Aşağısı nasıl? Burası yaklaşık 6 metre, evet. 6-7 metre. 6-7 metre ve gerçekten hiçbir şey görünmüyor neredeyse. Evet yani. Daha önce bu taraflara dağılmış mıydın? Tabii evet, daha önce de buralarda dalışlarım oldu. Ne zaman? Yani biz sürekli dalış yapıyoruz. Son bir 6 aydır falan durum çok kötü. Yavaş yavaş felakete dönüşüyor. Son 6 aydır aşağıda görüş yok yani. Evet yani zaten Marmara Denizi'nde görüşü bulmak biraz zor oluyordu her zaman. Ege ve Akdeniz'e kıyasla. Ama son 6 ayda artık iş biraz çığırından çıktı. Bütün Marmara Denizi için mi aynı şeyi söylüyorsun? Bütün Marmara Denizi için her yerinde aynı şeyi söyleyebilirim. Sadece Ahırkapı taraflarının, Yenikapı'nın açıkları biraz daha akıntıdan dolayı oralar biraz daha temiz oluyor. Ama daha göl tarafı olan ada tarafı, Tuzla tarafı hep bu şekilde. Şimdi buradan da görüyoruz gerçekten dediğin gibi senin yün parçacıkları var, evet. Neredeyse her yerde uçuşuyorlar. Denizin içinde sanki böyle havada uçuşuyor gibi. Balık? Balık yok, hayır yok. Baksak onu görme ihtimalimiz hiç yok. asla bulamayacağız. Yok, hayır. 6 aydır hiç görmüyor musunuz yani? O demek. Yani aşağı yukarı evet. Yani kıyılarda çok az olabiliyor tabii ki yine bazen kıyı dalışlarında ya da böyle midyelerin çok olduğu yerlerde yem bulmak için gelebiliyor balıklar ama onun dışında açıkta eskisi kadar balık bulabilmek imkansız. Bu aslında bir doyum noktası gibi. Yani sürekli kirlenip gidip bardağın taşması diye Cemal Saydam Hoca özetliyor. Gerçekten bardağın taşması. Şimdi daha önceki örnekler müsilajın temizlenebildiğini gösteriyor. Tabii bunun için kararlı bir mücadele ve kararlı bir plan lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Denetleme Müdürlüğü her gün sabahtan akşama kadar aslında
83 tane kamerayla bütün deniz kıyılarını izliyor. Nerede müsilaj, kirlilik var, görülüyor. Peki sonra ne yapılıyor İlker Bey? Ekiplerimiz sabah gün ışığında başlıyor gözetlemeye 83 kamerayla. Herhangi bir noktada müsilaj oluştuğu ya da bir kirlilik oluştuğu anda, mesela şu anda Kartal Dragos sahilde var, Pendik tarafında var, İdo İskelesi'nin orada, Küçük Yalı sahilde var. Bu tarzda bir durumla karşılaşıldığında direkt deniz yüzeyi temizleme teknelerimizi bölgeye intikal ettiriyoruz. Marmara Belediyeler Birliği'nin organize ettiği ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın başkanlık yaptığı bir toplantıda bütün Marmara'da bulunan illerin valileri, belediye başkanları bir araya geldi ve bir Marmara Denizi Koruma Eylem Planı oluşturuldu. Şimdi her bir il kendi programını, bu eylem planına uygun olacak şekilde programını oluşturuyor. Dün de biz valiliğimizin başkanlığında bir toplantıda İstanbul için yapılacakları, yapılabilecekleri konuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yeteri kadar temizliği, yeteri kadar müsilaj toplamayı yapıyoruz. Sürekli ekiplerimiz sahada, deniz yüzeyi temizleme teknelerimiz sahada. Bakanlığın yapmış olduğu koordineli çalışmada 14 tane tekneyle İstanbul kıyılarındaki müsilajın deniz yüzeyinden temizlenmesi planlanmıştı. 10 tanesi İBB bünyesindeki envanterinde olduğu için biz zaten yeteri kadar temizliğimizi yapıyoruz. Peki günde ne kadar müsilaj temizliyorsunuz? Hem fiziksel, yani insan gücüyle, hem de bu araçların yardımıyla. Yani günde 8 Haziran'da 26 ton civarında bir deniz yüzeyinden ve kıyıdan müsilaj. Bir günde diyoruz. Evet, 26 ton civarında bir müsilaj temizledik. Çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz ancak kesin ederiz. çözüm asla değil. Bunu maalesef ki biliyoruz. Peki kesin çözüm için ne yapmak lazım? Uzmanlara yine kulak verelim. Aslında müsilaj denizin 30 metrelik su kolonunda her yerde var. Dolayısıyla bunun yok olması için gereken şey denize olan atık su deşarjlarının kesilmesi veya derin deniz deşarjı yaparken öncesinde muhakkak ileri biyolojik atık su arıtımı tekniğinin uygulanması. Bu teknikle azot ve fosforu giderebiliyoruz. Hem kendimiz yüzey temizliğini yapıyoruz, hem de bu yüzey temizliğin yeni olarak ne ekleyebiliriz? Bilimsel çalışmalara da yardım ediyoruz. Yeni ürünleri araştırıyoruz. Bu bilimsel çalışmalara yardımlarımız sürecinde İstanbul Üniversitesi'nden bir hocamızın projesine de destek oluyoruz. Daha önce denizden alıp laboratuvarımızda uyuttuğumuz, sakladığımız bakterileri ortama vererek, doğal ortama vererek, kimyasal veya zararlı herhangi bir takviye, herhangi bir şey kullanmadan yine Marmara Denizi'nin kendi bakterilerini ihtiyacı olduğu yerde takviye kuvvet olarak ortama vererek müsilajın ayrışmasının hızlandırılmasını amaçlıyorum. Marmara Denizi'ne hala ümit var mı? Bu acil eylem planı kurtaracak mı yakın zamanda? Marmara Denizi tabii can çekişiyor, burası kesin, ama öldürdük demeyelim, umudumuzu da kaybetmeyelim. Biz insan olarak insani faaliyetlerle bunu bu hale getirdik. Ama şimdi eylem planıyla, Marmara Denizi eylem planıyla ileri biyolojik sistemler devreye sokulacak ve Marmara'ya inen azot, fosfor kesinlikle limitlenecek. İstanbul'da ileri biyolojik arıtma tesisinin sayısı 10. Şu anda bizim Marmara'da Küçükçekmece arıtma tesisi, ön arıtma tesisinin dışındaki bütün tesislerimiz ileri biyolojik arıtma tesisi. Bunun dışında devam eden ve kısa bir süre sonra devreye girecek olan Tuzla ileri biyolojik arıtma tesisimiz var. Onun dışında devam eden Balta Limanı'nda ön arıtma tesisine bir biyolojik kısım ilavesi var. 600 bin metreküp gün kapasiteli. Peki arıtma tesislerinin bu kadar önemli olduğunu fark ettiğimiz bu son günlerde Silahtar Arıtma Tesisi'nin iptal olma sebebi tartışılıyor. Neden iptal oldu orası? Kapasitesinin 435 bin metreküp bölü gün çok büyük bir değerde olduğunu gördük. Böyle büyük bir debiyi, 435 bin metreküplük bir debiyi içerisinde az da olsa bir kirlilik yüküyle karbon, askıdaki katı madde, fosfor ve azot yüklerini siz Haliç'e verirseniz şu anda gördüğümüz bu müsilajın ya da alg patlamasının ilk başlangıç noktası Haliç olacaktı. Ayrıca inşaatla ilgili maliyetler korkunç. Zeminle ilgili büyük problemler vardı. Çünkü orası hemen Haliç'in kenarında
zemini çok kötü olan, yani 40-50 metre derinliğe kadar indiğinizde ancak sağlam zemini bulacağınız bir yerdi. Artı o bölgede bir koku kaynağı oluşturacaktınız. Bir çamur problemi vardı. Bu düşünülmemişti. Bir koku problemi olacaktı. Bir gürültü problemi olacaktı. Burası o bölge halkı tarafından da istenmeyen bir durumdu. Çünkü şu anda hiçbir şey yok orada. Hiçbir sıkıntı yok. Siz kendiniz para vererek orada bir problem oluşturacaktınız. Bunu biz gereksiz gördüğümüz için iptal ettik. Toplanan müsilajı ne yapıyorsunuz? Biraz susuzlaştırıp suyunun birazını süzdükten sonra özel lagünler yaptırıyoruz şimdi denize yakın yerlerde. Toprak tabanlı. Orada biriktireceğiz ve orada hem buharlaşmayla gidecek hem de biraz katılaşmasını sağlayacağız. Süzülen su hiçbir şekilde yeraltı sularına girmeden denize gidecek, tuzlu su. Zararlı bakteriler ise oradaki topraktaki yararlı bakteriler, çürütücü bakteriler tarafından ve biraz da stabilize olması için, zarar vermemesi ve hastalık oluşturmaması için üzerine aerobik çürütücü bakteri takviyesiyle stabilize edilerek kuruyan kısımları alıp bertaraf edeceğiz. Bunların zaman içinde tekrar dengeye gelmesi için ortamdaki yararlı bakterilerin baş edebileceği düzeye inmesi lazım o karbon girdisinin. Bunun için de tüm atık suların, tüm kirleticilerin, gemi kaynaklı kirlilik, karasal kaynaklı kirlilik, hepimizin attığı bir damla olumsuzluğun bile sıfırlanması gerekiyor. Önemli olan bu yapılacak eylemlerin üzerine kararlılıkla gitmek, kaynakları bu işe biraz daha fazla ayırmak ve bu müsilajdan kurtulmak, yapılacak olan bu. Ümidimizi kaybetmiyoruz ve kaybetmeyeceğiz. Acil eylem planı yaşama geçti. Yetkililer ellerinden geleni fazlasıyla yapıyorlar ve yapacaklar da. Bizler de onlara destek olmalıyız. Bu hep beraber hepimizin seferberlik planı aslında. Şehrimizi, yaşadığımız bölgeyi kirletmeyelim ve kirlettirmeyelim. Biz elimizden geleni gereğince yaparsak doğa bizi mutlaka affedecek ve kendini yenileyecek. Bu haftalık benden bu kadar. İstanbul Meraklısı'nı izlediğiniz için yine teşekkür ederim. Hoşça kalın.